Herkese merhaba. Bu videoda Apex Legends'da yüzlerce saat harcamadan sadece doğru kafa yapısıyla oynayarak oyunumuzu nasıl hızlı geliştirebileceğimizi göstereceğim. Böylece bu vakit yanlış tekrarlamak yerine doğruyu pratik yaparak gelişimimizi daha çok kill ve win alarak oyundan daha çok keyif almamıza kalacak. En güzel yanı da bunu uzun süre loot yapıp önümüze çıkan ilk takımı öldüğümüz, bize pek katkı sağlamamış olan bir oyuna harcadığımız vakitte sağlayacak olması. Bu video başlangıçta ileri seviyeye kadar her oyuncu için faydalı olacaktır. Bu gelişimi sağlayabilmek için rastgele değil, bilinçli ve dikkatli oynadığım ilk oyunu incelemeyi seçtim. Bunu derleme videolarla taktikler sunmak olarak yapmama sebebim gerçek bir durumda işlevselliğini göstermek. Hazırsanız başlayalım. Kalabalık yerlere iniş yaparken takıma olabildiğince yakın inmek önem taşıyor. Tabii bunu yaparken dikkat etmemiz gereken noktalar var. Takımdaki herkesin silah alabilmesi oldukça önemli. Herkesin ücra köşeleri atlayıp silahlarını alarak full takımlara karşı tek başına ölmesinin yanlış olacağı kadar herkesin tek silah inerek silahsız kalması da yanlış olacaktır. Bu karede durdurarak size kafamda yaptığım hesabı göstereceğim. Takım arkadaşlarına bakarsanız küçük bir alana birlikte inmemize rağmen kafamda herkese bir loot paylaşımı yapıyorum. Lifeline soldaki kutuyu alacak. Pathfinder yerdeki silah alacak. Ben ise üstteki kutuya iniş yapacağım. Böylece tek kalıp avlanma riskini ortadan kaldırarak başlangıç için ihtiyacımız olan loot'a sahip olabileceğiz. It's basically arenas, but for 3 teams. Yep, Okay. Don't have a gun. there is a team here. Oh no, they're here. Burada her ne kadar ıska bir atış olacak olsa da Octane'i füze işaretlerimin tam ortasına almadığım için niyetimin doğru olduğunu görüyorum. Gittiği yöne doğru bir ivmelendirmem mevcut. They're all here. Düşmanlara yaklaşırken cover'dan cover'a hareket etmeme dikkat çekmek istiyorum. Two guys run. Burada solumdan ateş geliyor. Bu da demek oluyor ki acilen sol açığımı kapatmalıyım. Bu durumda cover alabileceğim en mantıklı yer solumda gördüğünüz konteyner oluyor. Ancak ben Valkyrie olduğum için Hero'mun avantajından yararlanıp High Ground'ı alıyorum. Burada yukarıda kalmış olmam gerekiyordu. Bu oyunda pozisyon almaya dikkat ederek oynuyordum. Bu yüzden istemsiz düşmüş de olabilirim. Hem silahım reloadsuz hem de iki ateşin ortasına iniyorum. Şimdi geri alıp yukarıda kalsam nasıl bir görüş alabilirdim bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi yukarıda kalsam hem altımdaki kutudan hem de yan kutudan kendime güzel bir cover sağlayabilirken Octane'i ateş edebilecektim. Enemy down. Reloading. Charging up my shield. Şimdi yapacağım şey mentalite olarak güzel bir taktik olsa da burada uygulamam yanlış oldu. Kafamda olan shield basmayı iptal edip kutudaki shield'la swap yapmaktı. Burada 3 önemli hata var. 1. Shield almak için bilmediğim bir açıklığa çıkıyorum. 2. Shield alacağım kutu beyaz ve shield cell basmam çok uzun sürmeyecekti. Seviyem vasat değil ve mavi shield olmasına tek atım kalmış. 3. Silahım reload yapılmamış vaziyette. Bu ancak şu senaryoda doğru bir hareket olurdu. Üstümde bitik bir beyaz shield varken yerdeki kutu mavi veya mor olsaydı, çıkacağım yere cover'dan ufak bir bakış atardım ve temiz olduğunu gördüğüm durumda konteynerin arkasında cover alarak shield swap yapardım. Bilmeyenler için bir parantez açmak istiyorum. Ben bu bilgiyi oldukça geç fark etmiştim ve hiçbir yerde bahsedilmemişti. Kutular içinde bulunduğu en yüksek item level'ına göre renk alır. Tabii ki oyun esnasında bu kararları yarım saniye içinde vermemiz gerekiyor. Ve durup bunları tek tek düşünürsek zaten hareket edemez ve ölürüz. Bu videonun amacı da bu. Sadece izlemek bile doğru ve yanlış olan kararları bilinçaltımıza işleyerek refleks olarak doğru hesaplamaları yapıp daha doğru kararlar vermemiz olanak tanıyacak. Gördüğünüz gibi ben tam çıktığımda Octane pushlamaya karar verdi. Önceki saydıklarımı yapmış olsaydım cover'daki Octane gelmiş olacaktı ve rahatça onu bitirebilecektim. Burada muhtemelen tactical'ımın dolma süresini kontrol etmeden Octane'e füze atma niyetiyle havalanıyorum. Bunu başaramayınca bir hatadan faydalı bir şey çıkararak Octane'in nereye gittiği ve düşmanların konumları hakkında bilgi toplayıp takımla paylaşıyorum. Bu topladığım bilgi sayesinde nerede cover almam gerektiğini görüyor ve güvenli bir şekilde zırhımı dolduruyorum. Here, Düşmanın konumuyla ilgili bilgi vermem oldukça önemli. Pathfinder on you Batı. Özellikle Pathfinder gibi hareket kabiliyeti yüksek hero'lar düşmanlarına sürpriz konumlardan saldırarak avantaj sağlarlar. Bu durumda konteyner üstüne çıkarak takım arkadaşım Lifeline'e beklemediği bir açıdan saldırı yapacağı için üstünde Pathfinder olduğunu uyardı. Ancak bu Pathfinder onlardan değilmiş ve hata yaparak doğrudan açığa düşmanın karşısına atladı. Nice.
Pull up there. Bandit down. Cracked. I'm killing him because I have no ammo. Where is he? Up there. Reloading. Whole squad down. Now we can loot them. Nice. Does he have light? I am repairing myself. I need light. Mermi ihtiyacımı takımımla paylaşıyorum. Yabancılarla oynadığınız veya sesli konuşmadığınız durumda tab tuşuna basarak inventory üstünde silahınızdaki mermi işaretini pinglediğinizde bunu takımınıza bildirir. Bu önemli bir bilgi paylaşımıdır. O esnada takım arkadaşlarınızdan biri üstünde fazla mermi taşıyor olabilir. Değilse de bu mermiyi gördüğünde size pingleyecektir. Ayrıca bilinçli takım arkadaşlarınız varsa merminizin olmadığını bilmek size güvenerek çatışma başlatmalarına engel olacaktır. Another team. Takım arkadaşım düşman geldi uyarısı yapınca doğrudan cover almama dikkat çekerim. On you. Down. Bandit Thanks. down. Finish him. Burada yine Hero'mun avantajından yararlanıp shield doldurmak için yukarı uçuyorum. Bütün çatışma aşağıda gerçekleştiğinden ve kimse bana hızlıca erişemeyeceğinden güvenli bir şekilde shield doldurabiliyorum. Burada takım arkadaşım Pathfinder'ı lowladıklarını görüyorum ve onu bitirmek için kapıdan çıkıp pushlayacaklarında çıkamasınlar ve Pathfinder kaçabilsin diye kapıya termite grenade atarak bir barikat oluşturuyorum. Here. Charging on my shield. And Okay, be careful. from Look behind. out, grenade. Be careful. Burada Pathfinder yine hata yaparak kapının tam önüne atlıyor. Düşmanlar tam donanımlı haldeyken o açıkta hedef olarak duruyor. Bu yüzden ona geri çekilmesi için sesli talimat veriyorum. Take cover. Ring is in close proximity. Yeah, just don't Don't rush, don't rush. don't push in. Heal. Recharging shields. Just Here, throw, here. throw some nades if you have. On me. One on me. Wings up. Up here. Repairing my damages. Charging on my Right, shield. don't win, Down to don't 30 win. seconds. Rings just a little further. Here, here, here. Maybe you can go in from inside now. I need help. Yeah, I have no heals. You can check my box. I must have a Phoenix kit. You are inside. Rings close. Düşmanların yukarıda olduğunu gördüğümde Lifeline'ın banner'ını almak için fırsat doğuyor. Okay, take Batus and we'll run. Snag the banner. Never leave your wings. Planım şu an banner'ı alıp kaçmak. Bir takımla çatışmaya girmeden önce durum değerlendirmesi yapmak oldukça önemli. Analizini yaparsak karşımızda bir kaustik ve bir lifeline var. Binanın içine almışlar ve her yer kaustik tuzaklarıyla dolu. Bizim hero'larımız ise açık alanda etkili. Onlar taze lootlarıyla dururken biz 3. çatışmamızdan çıkmışız ve mermiden shield'a kadar her şeyimiz eksik. Bu bariz unsurları hesaba katmayıp içeri dalıp ah be çok az kalmıştı diyecek bir sürü insan var. Ancak gerçeği kabul edelim ki bundan başka bir sonuç çıkması olasılık dışı. Zipline kullanırken doğrusal bir hedef olduğunuzdan buna varyasyonlar eklemek oldukça önemli. Ben Hero'mun özelliğini kullanarak farklı yön açmaya karar veriyorum. Takım arkadaşınız respawn yaptığınızda onun için itemları bulmak da önemli bir noktadır. Böylece ihtiyacı olan temel itemları hızlıca toplayıp aranıza The katılabilecektir. team is coming. Recharging shield. Ah, okay. Taking Does he One hit is like? really close. He's hitting with wingman, be careful. Özellikle düşmanlarda Wingman, sniper türevleri tek seferde yüksek damage yapabilen silahlar bulunduğunda takım arkadaşlarınızı uyarmak önemlidir. Çünkü bu silahlar aniden içinizden birini düşürebilir ve eksik kaldığınız anda sizi temizlemeye gelirler. Ben burada resetlenene kadar takım içeride güvenli yerde tutuyorum. Yeah, they got a sniper. I think two teams fighting outside. Okay, they are fighting. Başkaları saldırmaya geldiğinde ise karşı saldırıya geçecek pencereyi bulmuş oluyoruz. Get a zipline. I can get on top. Dikkatleri dağılmış olduğu esnada yukarı uçarak pushluyorum. They throw the HQ. Karşıma çıkan ilk adamı indiriyorum. Kalan takımın da arkada olduğunu düşündüğüm için ve indirdiğim adamı temizlemek için kendimi göstermeden o açıya bomba atıyorum. Çünkü aim'iniz ne kadar iyi olursa olsun 2 kişi karşınızda size kilitlenip ateş etmeye başladığında ölmekten başka sonuç doğması olası değildir. Pozisyonumuz güzel olduğu için takımımı atlamamaları gerektiği konusunda uyarıyorum. Bu oyunda yapılan en sık ve en kritik hatalardan biri insanlar güzel pozisyonda başlayarak birini lowluyor, daha sonra pushlamak adına bir takımın ortasına atlayıp ölüyor.
Güzel pozisyonunuz işe yaradığı sürece bunu sonuna kadar kullanmanız gerekiyor. Zaten ilk de bu damage'ları yapabilme sebebiniz bu üstün pozisyonunuzdan kaynaklı oluyor. Hitting him. I cracked one there. Need shield. Okay. Cracked that. Under fire. But no luck. One is here. Reloading. He quit. That as well. Optic. Burada Ashe oldukça mantıksız hareket yaparak tek başına pozisyon avantajı olan tam dolu bir takımı olası en kötü güzergahı olan zipline ile gelerek pushlamaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi zipline bitiremeden ölmüş oluyor. Haritaya dikkat ederseniz biz zaten ring kıyısında duruyoruz. Bizde çalışmaları bile ilk etapta oldukça mantıksız. Bize pushlamaya çalışarak oyunu çöpe atmaları iyice mantıksız. Tek yapmaları gereken arkalarını dönüp yeni ringe gitmek olmalıydı. We can go find him. Rings close and it's a We good can thing. fly. Come. Only have 30 alert. Burada yine Hero'mun ultisini alternatif yoldan kaçan düşmanı aramak için kullanıyorum. İnerken düşmanların üstüne değil, bize pozisyon üstünlüğü sağlayacak bir cover'a inmeye özen gösteriyorum. One here. I'm going up. Taking cover here. Oh, it's not cover. Let's just kill him. Wings up. Down that. İkinci adamı düşürdükten sonra sonuncu 3'e tek kalmasına rağmen resetlenmek için geri çekiliyorum. Bu üstünde durulması gereken oldukça önemli bir karar. Bu oyunda yapılan en büyük hatalardan biri düşmek pahasına karşıdakini lowlamak. Çoğu oyuncu takım arkadaşlarının onu kaldıracağını ve düşmanı bitireceğini güvenerek yapmaması gereken pushları yapar. Sizin tek kurşunluk bıraktığınız adama tek kurşun tutturamayıp ölme olasılıkları her zaman vardır. Takım arkadaşlarına görevlerini Batı, hatırlatmak da help drum, önemli. Bir lifeline'ın takım arkadaşlarının health burn'ı sürekli gözlüyor olması gerekir. Bu gibi unuttuğu durumlarda onda health drone isteyerek resetlenme süremi sadece shield basarak kısaltmış oluyorum. I'm gonna bomb him. Okay, let's push. Nice. Confirmed kill. Sarı çantaları Lifeline, Gibraltar gibi support hero'larına vermek önemlidir. Bilmeyenler için sarı çanta noklanmış takım arkadaşınızı health ve shield boost yapmış vaziyette kaldırmaya yarar. Lifeline bildiğiniz üzere başında durmadan kaldırma pasif özelliğine sahipken Gibraltar bubble içinde daha hızlı kaldırma özelliğine sahiptir. Care package'ları almak veya gözlemek oldukça önemlidir. Care package gördüğünüzde doğrudan ona gitmemeniz gerekmektedir. Bunu gözleyen düşmanlar olduğu takdirde açık hedef olursunuz. Ancak ilgilenmeyip düşmanı da bırakmamak gerekir. Çünkü içinde bulunan silahlar oldukça güçlüdür. Benim her zaman kullandığım metot güzel bir pozisyondan gözlerken takım arkadaşlarımı açtırmak şeklindedir. Let's take the high ground We first. can scan this area. Burada da doğrudan care package'e gitmeyip çatıya gitmemiz gerektiğini söylüyorum ki düşmanla karşılaşmamız durumunda hazırlıksız yakalanmayalım. Güvenli olduğunu kontrol ettiğimizde de içinden hızlıca itemları alıyoruz. Düşman sesi duyduğumuzda hemen pozisyona geçmemiz gerektiğini söylüyorum. Okay, let's take position. With hostile. I hear steps. Steps. Alright, let's go here. There's something good this way. Yep, there. Okay. Güvenli bir yerden çatışıyoruz ve lowlayınca birlikte pushluyoruz. I'm pushing in. Wanna push them? Wings up. Nice. You hear that? Oh, there's a care package there. Should we go there? Diğer care package için de aynı şeyi yapıyorum. Bu sefer ultimi kullanarak bir yandan recon yapıyor ve düşmanların konumunu öğreniyorum. Takımı tek noktada birleştirmem oldukça önemli. Okay, they are here. We got bandits. Okay, I'm going to care package. Alex, join us in the care package. Yeah. I'm gonna package over snipe here. them. Okay, let's regroup with Batı. Wings out. They're in this building. 670. The other one's on top. Okay, on the roof. Throwing thermite grenade. Wings up.
3, firing mid. Charging up my shield. Crack. The one on top is cracked. I'm fragging on. Wanna push? I'm pushing. Throwing thermite. I termited the door. Burada yine kapıyı termitelayarak düşmanın bize kapıdan ateş etmesini engelleyip pushlayabileceğimiz güvenli bir geçit oluşturuyorum. High ground alarak pushlayabiliyoruz. Down one. Knock. Enemy down. Okay, leave it to me. Reloading. Ben I'm spotted. Taking fire. I'm taking fire, friend. On me, on me. Is he one? Is he one? Solo? Yeah, he's solo. Leave it to me, leave it to me. Geri kalanlarda da sürekli 3'e tek pozisyon avantajı sağlayarak birer birer bitirerek şampiyon oluyoruz. Gördüğünüz gibi bu oyunda ağım şağım şeyler yapmadan, üstün yetenekler sergilemeden sadece düşünerek, taktiksel oynayarak killlerimizi alıp şampiyon olabildik. Bu tabii ki her oyunda bizi şampiyon yapmayı garantilemeyecek. Ancak yanlışları azaltıp doğruları oturtarak gelişimimizi sağlayacak. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olarak hem beni destekleyebilir hem gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bu video ile ilgili ne düşündüğünüzü, devamı gelmesini isterseniz ya da farklı bir alanda istediğiniz bir içerik varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten beni Twitch üzerinden canlı izleyebilirsiniz. Kanalın diğer içeriklerine göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.